Herkese merhabalar canlar. Bugün yine çok keyifli, çok güzel, ders niteliğinde bir video ile karşınızdayım. Bu haftaki videomuzun konusu DJI Osmo Pocket 3'te sinematik video çekmenin ipuçları. Sizin için bu konuyu 12 başlık altında topladım. Madde madde, aşama aşama giderek videolarımızı daha sinematik nasıl yaparız? Haydi gelin hep birlikte videoya başlayalım. Videoma başlamadan önce her zaman yaptığım küçük, minnak, naçizane ricamı tekrarlıyorum. Eğer bu video vesilesiyle kanalımda sizleri misafir edebiliyorsam kanala aboneliğiniz, aşağıya güzel bir yorumunuz ve videoya bol bol beğenileriniz şöyle alnımın terini silmek anlamına gelir. Lafı çok fazla uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. Bu videoyu çektiğim tarihlerde neredeyse 3000 kişilik kocaman bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Umarım bu video yayınlandığında 3000 kişiyi de geçmiş oluruz. Meraklı Kuş ailesi olarak, Meraklı Kuş kanalı olarak da sizlerle kanalla alakalı çok güzel ufak tefek yenilikleri ve sürprizleri paylaşmak istiyorum. Uzun zamandan beri kanalı genişletmeyle, büyütmeyle alakalı birçok çalışma ve girişimde bulundum ve bu girişimler nihayetinde sonuçlarını veriyor. İlerleyen bölümlerde Meraklı Kuş olarak sizlere çok güzel teknolojik ürünler, çok güzel aksesuarlar tanıtabileceğim mükemmel sponsorluk anlaşmalarına imza atmış bulunuyorum. İnşallah kanalın geleceği ve sizler için daha fazla ürün tedarik edebilme, sizlere daha fazla ürün tanıtabilme, sizlere daha fazla ufuk açabilme yolunda ilerlemiş oluruz. Şimdiden kanalıma abone olup videolarımı beğenen, beni yalnız bırakmayan sizlere çok büyük teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Bugünlere hep birlikte geldik. İnşallah ilerisi daha da güzel olacak. Şimdi videoya başlıyoruz. Canlar şöyle video ufak bir girizgah yapacak olursak. Bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3 benim uzun süreden beri kullandığım bir cihaz ve bu cihazın kutu açılımından ürün incelemesine, ayarlarından çekim ipuçlarına, aksesuarlarına, hatalarına, çözümlerine kadar birçok videoyu kanalımda paylaştım. Eğer siz de bu cihazı aldıysanız ve kullanmakta, adapte olmakta zorluk çekiyorsanız veyahut da bu cihazı edinmek istiyorsanız ve aklınızda soru işaretleri varsa işte o soru işaretlerini giderecek videolar Meraklı Kuş kanalında. Kanalıma beklerim. O videoları izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Lakin bu video özeline gelecek olursak bildiğiniz gibi ben videolarımın çoğunluğunu sizden gelen yorumları bir araya getirerek oluşturmaya çalışıyorum ki herkese toplu cevap vereyim ve bu alandaki kafa karışıklıklarını gidereyim diye. Yorumların neredeyse tamamını ChatGPT ile beraber şöyle bir analiz ettiğimizde ikimiz de aynı kanaate vardık. DJI Osmo Pocket 3'te en büyük kafalardaki soru işaretlerinden biri videolarımızı daha güzel, daha sinematik nasıl çekebilirim? Hangi ayarları kullanırsam videom diğerlerinden bir tık daha önde olur. Şimdi başlık başlık, madde madde en basitten karmaşaya doğru sizlere bunları anlatmaya başlayacağım. Fakat videonun başında şunu belirtiyorum. Bu ayarların her birini kullanmak zorunda değilsiniz. Zaten maddelerde sık sık bundan bahsedeceğim. Fakat kullanırsanız ve kullanmaya alışırsanız emin olun çektiğiniz videolardaki farkı siz de göreceksiniz. Şimdi maddeleri sıralamaya başlıyorum. Birinci maddemiz video çekmeye başlamadan önce videomuzun çözünürlüğünü ve saniyedeki kare hızını yani FPS miktarını ayarlamak. Cihazınızı elinize aldınız, vira bismillah deyip çalıştırdınız ve video çekmeye başlamadan önce ilk yapmanız gereken şey çözünürlüğünüzü ayarlamak. Eğer video çekimi sonrasında videolarınızı düzenleyeceğiniz tablet, telefon veya bilgisayarınız performansına göre 4K çözünürlüklü videoları düzenlemenizi ve ön izlemenize imkan sağlıyorsa kesinlikle videolarınızı 4K çözünürlükte çekmelisiniz. Bunu size şiddetle tavsiye ediyorum. Sadece karşı tarafa daha kaliteli görüntüler sunmak değil, özellikle videonuzu düzenleme aşamasında çeşitli efektler uygulamak olsun, videoya zoom in, zoom out yapmak olsun gibi birçok alanda size çok büyük bir genişlik sunuyor. 4K çözünürlüklü videolar çekmeniz aklınızın bir kenarında bulunsun. Gelelim FPS konusundaki kafa karışıklığına şöyle farklı bir yorum getirmeye. Canlar, FPS seçimimiz aslında dünyada kullanılan iki farklı türdeki karasal yayın kodlama sisteminden kaynaklı. Bunlardan birincisi NTSC, ikincisi PAL. Ülkeler bu sistemlerden herhangi birine yönelik seçimi yaptığında stüdyo ve çekimlerindeki tüm ışıkları da bu sistemlere göre ayarlıyor ve kullanıyor. Örnek
Örnek vermek gerekirse Amerika, Japonya gibi ülkeler NTSC kodlama sistemini kullanır. Bu sistemde FPS değeri yüksektir. Genelde 30 ve 30'un katlarında FPS'ler kullanılır ki kullandığınız ışıklara göre flicker denilen şu göz yoran o efekte maruz kalmamak adına. Eğer siz bu sisteme uygun videolar çekiyorsanız 30 FPS'te video çekmeniz flicker'ı önleyecektir. Eğer bu sisteme yönelik daha sonrasında ağır çekim yapacağınız videolar çekmek istiyorsanız da 60 FPS'i kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde flicker'a maruz kalmazsınız. Gel gelelim Avrupa ülkelerinin tamamına yakını da PAL sistemini kullanır. Bu sistemde FPS değeri düşüktür fakat çözünürlük bir hayli yüksektir. Genelde 25 ve 25'in katlarında FPS kullanmanız gerekir ki yine bahsettiğim o flicker etkisine maruz kalmamak için. Eğer siz bir çekim yaptığınız alanda DJI Osmo Pocket'ın ekranında flicker etkisi görüyorsanız büyük ihtimalle 30 FPS'te bu çekimi yaptığınız içindir. Çünkü biz de bir Avrupa standardında ışıklandırma sistemi kullandığımız için genelde 25 ve 25'in katlarında hiçbir şekilde flicker'a maruz kalmazsınız. 25 FPS, 24 FPS kesinlikle normal, standart çekim FPS'inizdir. Eğer siz bir videoyu sonrasında ağır çekime dönüştürecekseniz de 50 FPS sizin için doğru bir tercih olacaktır. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Sıradaki başlığımız cihazınızın mutlaka Pro modunun aktif olduğundan emin olun. Canlar, DJI Osmo Pocket 3 cihazını kullananlarda ben çoğunlukla görüyorum. Cihazı Pro mod yerine Pro modun kapalı olduğu mantıkta kullanmayı seçiyorlar. Siz eğer cihazın Pro modunu kapalı olarak kullanırsanız çekiminizin bütün detaylarını ve ayarlarını makinenin inisiyatifine bırakıyorsunuz. Ama siz eğer Pro modu aktif ederseniz kameranın bütün nimetlerinden kendi istediğiniz ölçülerde yararlanma yolunu açmış oluyorsunuz. Peki Pro modu nasıl aktif ediyoruz? Cihazınızın ekranını şöyle sağdan sola doğru kaydırıyorsunuz. Yukarıda eğer Pro mod seçeneği kapalı ise buraya tıklayarak Pro modu aktif hale getiriyorsunuz ve cihazınızın bütün nimetlerinden faydalanma yolunu kendinize açmış oluyorsunuz. Sıradaki maddemiz pozlama ayarımız ne olmalı? Pocket 3'ü siz otomatik pozlama modunda kullanmayı tercih edebilirsiniz. Buna hiçbir şekilde karşı çıkmıyorum. Fakat cihazın nimetlerinden daha güzel faydalanmak adına pozlamanızı manuel ayara almanız sizin için birincil öncelik olmalı bence. Cihazın pozlamasını manuel aldığınızda ilk dikkat etmeniz gereken şey enstantane hızınız. Enstantane hızınız aslında çok basit bir matematikle ayarlanıyor. Çektiğiniz FPS değerinin 2 katı enstantane hızına ayarlamanız. Yani eğer videonuzu 30 FPS çekiyorsanız 1/60 enstantane, eğer videonuzu 60 FPS çekiyorsanız 1/120 enstantane hızına ayarlamanız çektiğiniz görüntülerdeki hareket bulanıklığının ekrana daha iyi yansımasını, bu sayede gözünüzle günlük hayatta gördüğünüz görüntülere daha yakın bir video elde etmenizi sağlayacaktır ve bu da izleyicilere daha hoş, daha sinematik gelecektir. Tabii ki bu pozlama ayarını manuelde kullanabilmeniz için de cihazınızın üzerinde bir ND ya da VND filtre olmak zorunda. Neydi ND ya da VND filtre? Ben ND, VND filtrelerle alakalı aslında çok güzel bir açıklama ve tanıtım videosu yaptım. Onun da linkini yukarı bir yere bırakırım. Fakat kısaca anlatacak olursak siz cihazınızın enstantane ayarlarıyla oynadığınızda aslında cihazınızın aldığı ışığa müdahale etmiş oluyorsunuz. Ve eğer kameranızın önünde bir ND ya da VND filtre olmazsa aşırı derecede pozlanmış, aşırı parlak, neredeyse göz kamaştıran videolar elde edeceksiniz. ND-VND filtre işte burada imdadımıza yetişiyor. Aslında bunlar kameranızın güneş gözlüğü diyebiliriz. Siz ayarladığınız enstantane hızına uygun ND ya da VND filtre kullandığınızda cihazınızın gözüne gelen, yani kamerasına gelen o ışığı engellemiş oluyorsunuz ve günlük hayata daha uygun, daha sinematik 10 numara videolar çekmenin önünü açmış oluyorsunuz. Gelelim bir sonraki ayarımıza. Pozlamada enstantane hızını ayarladıktan sonra ikinci yapacağınız ayar da ISO. Zaten ikisi aynı menüde gördüğünüz gibi. Videolarınızda ISO'yu olabildiğince düşük tutmalısınız. Çünkü ISO ne kadar yüksekse videolarımızda kumlama dediğimiz o grain efekti olabildiğince fazla olacaktır. DJI Osmo Pocket 3'ün ISO bölümünde aslında bol miktarda seçeneğimiz var. Fakat bunları şöyle kullanmalısınız. Eğer siz şu an benim yaptığım gibi stüdyo ortamında videolar çekiyorsanız sabit bir ISO değeri kullanmanız hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır. Çünkü
Çünkü gördüğünüz gibi ışığım sabit. Dışarıdan veya herhangi bir ekstra ışık kaynağı videoma sonradan dahil olmadığı için sabit ISO değerlerinde videolar çekmek daima keyifli olacaktır. Fakat siz dış mekanda ışığın değişken olduğu veya ışığın sizin elinizde olmadığı ortamlarda videolar çekiyorsanız ISO değerinizi net bir değer yerine minimum ve maksimumu belirlenmiş değerler arasında otomatik olarak cihaz tarafından ayarlanmasını seçebilirsiniz. Benim burada size tavsiyem 50 ila 400 aralığını seçmeniz. Çünkü cihaz eğer yeteri miktarda ışık alıyorsa minimum 50 değerine kadar düşecektir. Siz ortam değiştirdiğinizde ışık miktarında azalma olduğunda da maksimum 400 ISO'ya kadar çıkacaktır ki zaten daha fazla ISO değerlerine çıktığınızda göreceksiniz ki sekansınız aşırı miktarda gren vermeye başlayacak. Bu ISO hakkındaki ufak bilgi de aklınızın bir kenarında bulunsun. 4K 30 FPS'te bu videoyu çekiyorum. Shutter'ım yani enstantanem 1/60 oranında ve ISO'yu da 50 ila 400 aralığında yaptım ve VND filtremi taktım. Bu VND filtrem 5 stopluk bir filtre ve 5'ten 9'a kadar ilerliyor. Yani ND32 ile ND512 arasında bir koyuluk oranına sahip. Hadi gelin şimdi sizinle ND filtreyi şöyle bir deneyelim ve hangi doğru stop aralığında doğru pozlamayı yakalayabileceğimizi görelim. Şu an kamera beni çekiyorken bir pozlamayı yapmak istiyorum. Bakın şu an ND filtrem 5 stopta. Yavaşça çeviriyorum. Şu an 6 stopta. Biraz daha arttırıp 7'ye alıyorum. Bakın iyice artık ben önde karardım fakat arka plan hala güzel görünüyor. 8. stopa aldım şu an. İyice karanlık oldu ve 9. stopta yani 512 ND'de bakın artık aktif track modu şu an görmüyorsunuz ama ekranda beni bulamıyor çünkü çok karanlık. Elimizde VND filtre yokken ben önde gölgeye geldiğimde biraz görünsem de arka taraf tamamen parlak, özellikle güneş geldiğinde iyice görüntü patlıyor. Şimdi yavaşça götürüyorum ve VND filtremi bırakıyorum. Şu an aynen bu şekilde görünmüş oluyorum. Sıradaki başlığımız cihazın beyaz ayarı ne olmalı? Canlar bildiğiniz gibi cihazımızda biz Pro özelliğini aktif ettiğimizde beyaz ayarına da kendimiz elle müdahale edebiliyoruz. Siz isterseniz tekrar söylüyorum beyaz ayarını otomatikte bırakabilirsiniz. Cihaz beyaz ayarını etraftan aldığı ışığa göre kendi ayarlayabilir. Fakat cihazın beyaz dengesini kendiniz elle manuel ayarlıyorsanız karşı tarafa daha güzel, renklerin daha doğru olduğu sekanslar sunma imkanını elde edersiniz. Burada beyaz ayarını manuel yapacak olursak da ortaya Kelvin denilen bir değer çıkıyor. Kelvin dediğimiz şey canlar ışığın soğukluğu ve sıcaklığını belirten bir değer aslında. Ben genelde stüdyo ortamında videolar çekerken 5600 Kelvin'de sabitliyorum beyaz ayarımı. Çünkü benim stüdyomda kullandığım ışıklar genelde 5600 Kelvin civarında oluyor ve beyaz dengesini tam o anda güzel bir şekilde tutturmuş oluyorum. Bu değer benim daha temiz, daha güzel çekimler yapmam için bana yeterli oluyor. Fakat siz farklı ışıklar kullanıyorsanız ve Kelvin değeri hakkında bir karara varamıyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Hadi gelin şimdi size onu anlatayım. Kelvin konusunda kafanız karışıyorsa ilk yapmanız gereken şey cihazın beyaz ayarını otomatiğe alıp kendi kendine beyaz dengesi kurmasını sağlamak. Bu sayede siz cihazın kaç Kelvin'de beyaz dengesini kurduğunu gördüğünüz için daha sonrasında o değeri aklınızda tutup manuele alıp o değerlerde bir Kelvin cinsinden beyaz ayarı yapmanız son derece doğru ve isabetli bir seçim olacaktır. Bu konuyu tekrar hatırlatıyorum. Siz beyaz ayarını otomatikte de kullanabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok canlar. Ben sadece burada yapacağımız çekimlerde kameranın nimetlerinden ne kadar daha fazla faydalanabiliriz'i daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Sıradaki başlığımız renk profilinizi mutlaka değiştirin. Canlar bildiğimiz gibi cihazımızda 3 farklı türde renk profilimiz var. Bunlar standart, HLG ve D-Log-M. Biliyorum birçok arkadaşımız standart profilde videolar çekmeyi ve hiç post prodüksiyonla, renklendirme işlemiyle uğraşmadan videolarını yayınlamayı tercih ediyor. Buna hiçbir itirazım yok. Fakat cihazınızda D-Log-M denilen öyle bir renk profili var ki o profili kullanmaya alıştığınızda emin olun bırakamayacaksınız. D-Log renk profili dediğimiz profil aslında video çekim esnasında etrafı biraz böyle renkleri flat yani böyle gri tonlarda gördüğünüz fakat düzenleme aşamasında size bol miktarda renklerle oynama, ışıkla, pozlamayla, gölgelerle oynama imkanı sunan, dinamik aralığınızı çok fazla miktarda arttıran bir mod. Eğer çektiğiniz sekanslar
seansların ve videoların daha sinematik, renk doygunluğu, gölgesi, tonu daha güzel bir şekilde karşı tarafa ulaşmasını istiyorsanız kısıtlı bir miktar da olsa renklendirme bilgisine sahip olmanız ve videolarınızı D-Log profilinde çekip düzenlemeniz sizi diğerlerinden birkaç adım öne atacaktır. Hatta DJI'ın da şöyle bir kolaylığı var. DJI'ın web sitesinde DJI Osmo Pocket 3 için oluşturmuş olduğu hazır bir LUT dosyası var. Bu dosyayı indirip D-Log videonuzun üzerine LUT olarak attığınızda renklerle çok fazla boğuşmanıza gerek kalmadan hafif dokunuşlar yaparak videoyu daha kolay bir şekilde olması gereken standartlara çıkarmanızı sağlayacak bir yöntemde sunmuş size. Bence hem D-Log modunu hem de DJI'ın LUT'larını mutlaka kullanmayı bir deneyin. Sıradaki maddemiz cihazımızın odak modunu doğru seçmek. Canlar, bildiğimiz gibi cihazımızda 3 farklı odak modu var. Bunlar tek, sürekli ve vitrin modu. Ben vitrin modunu şimdiye kadar neredeyse çok kullanmadım ama tek ve sürekli odak modu sürekli benim çekimlerimde değiştirdiğim iki farklı seçenek. Tek odak modunda cihazınızın neye odaklanacağını siz belirliyorsunuz. Bunu şöyle özetleyebilirim size. Özellikle kalabalık caddelerde, ürün kalabalığının olduğu yerde veya doğada, ormanda, yeşillikte, çayırda, çimende videolar çekiyorsanız daha kolay cihazın odaklanmasını sağlamak ve arada o cihazınızın gelgitlerini engellemek, yani cihazınızın neye odaklanacağı konusunda kafa karışıklığını engellemek için tek odak modu sizin en önemli seçiminiz olmalı. Tek odak modunda şunu yapmayı unutmuyorsunuz. Mutlaka çekeceğiniz bölgeyi cihazın ekranı üzerinden parmağınızla dokunarak netlemeniz ve diğer geri kalan tüm yerleri cihazın blurlamasını sağlamanız gerekiyor. Bunu eğer siz göstermezseniz cihaz kendine en yakın gördüğü yere odaklar ve çekimlerinizin daha kötü sonuçlanmasına yol açabilir. Bu aklınızın bir kenarında bulunsun. Sürekli odak modunu ise kargaşanın daha az olduğu, cihazın daha net odaklayabileceği yerlerde çekmeniz sizin avantajınıza olacaktır. Ben genelde cihazımı sürekli odak modunda tutuyorum. Fakat az önce belirttiğim gibi aşırı kalabalıkta, nesne yoğunluğunda olan yerlerde çekimler yapacağımda tek odak moduna geçiyorum. Bu iki odak modu aklınızın bir kenarında bulunsun. Şimdi az önce size bahsettiğim sürekli odak ve tek odağın birbirinden farklarını görelim. Şu an çekimimde sürekli odak modundayım ve istiyorum ki şu gölde ördeklerle birlikte güzel bir video yakalayayım ve aynı zamanda ağaçlarda biraz detaya, kadrajıma girsin. Şimdi başlıyorum videoyu çekmeye. Bakın arka plan odaklanmış. Şimdi ağaca odakladı bakın. Sonra ağacı bıraktı. Şimdi bir sonraki ağaca odaklayacak. Şu an tek odak modunu aldım ve istiyorum ki ben bu gölde yine detay çekimi yapayım. Şimdi yapmam gereken tek şey gölün olduğu kısma bir kere tıklayıp buranın odaklanmasını sağlıyorum ve videomu çekmeye başlıyorum. Artık hiçbir şekilde ağaçlara odaklanma yapmayacak ve çekimimde istediğim gibi araya ağaçlar girse de bana çok daha hoş bir manzara yaratmış olacak. Tek odak modunu bu tarz çekimlerde kullanmanız çok ama çok mantıklı ve makul. Sıradaki başlığımız çekimlerinizde cihaz üzerinden keskinliği ve gürültü azaltmayı mutlaka ayarlayın. Canlar, bildiğiniz gibi videolarımızda biz cihaz üzerinden keskinlik ve gürültü azaltma, yani noise reduction denilen ayarları elle yapma şansına sahibiz. Mutlaka ama mutlaka çekimlerinizde gürültü azaltmayı ve keskinliği -1, -2 bantlarında tutmaya özen gösterin. Çünkü bu sayede videolarınızın daha soft, daha sinematik görünmesini sağlamak yönünden önemli adımlar atmış oluyorsunuz. Bu iki basit ayarı söylediğim standartlarda tutmayı denerseniz videolarınızdaki değişikliği emin olun siz de fark edeceksiniz.
Sıradaki maddemiz şu zamana kadar anlattıklarımdan sonra bana sitem edecekleri geliyor. Diyeceksiniz ki abi ya bu kadar şeyi anlattın da bu alet aç ve çek değil miydi? Biz her seferinde bu ayarları mı yapacağız veya ben ayarlarımı manuelden otomatiğe döndürdüğümde tekrar manuele döndüğümde oydu buydu şuydu tek tek ayarlayacak mıyım? Hayır, ayarlamayacaksınız. Çünkü cihazımızda hazır kayıt modu var. Hadi gelin size onu göstereyim. Canlar, DJI bu kadar özelliği bize sunarken bunları da belli profillerde saklama hakkını tabii ki de akıllarına getirmiş ve bize bunu sunmuşlar. Siz de cihazınızı menüsünü yukarıdan aşağı doğru çektiğinizde kullanıcılar bölümüne girerek kendi profillerinizi oluşturabilirsiniz. Yani bu zamana kadar yaptığınız ayarı C1, C2, C3, C4 gibi isimlerde adlandırılmış profillere kaydederek beyaz dengesini, pozlamayı, enstantaneyi ve birçok ayarı burada muhafaza edebilirsiniz. Siz otomatik ayarlarda video çekeceğinizde tek yapmanız gereken şey cihazı standart video moduna almak. Fakat yaptığınız ayarlamaları kullanmak isterseniz, bunları denemek isterseniz de tek yapmanız gereken şey çekim ayarları bölümünden C1, C2, C3 hangi profile kaydettiyseniz o profili seçip çekimlerinize devam etmek. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Sıradaki başlığımız bana çok sık gelen bir soruya cevap niteliğinde. Abi senin bu stüdyo ortamında çektiğin videolarda arka plandaki ışıklar veya dış mekanda çektiğin videolardaki ışıklar nasıl böyle blurlu, nasıl böyle puslu görünüyor? Haydi gelin size onun cevabını vereyim. Ben DJI Osmo Pocket 2'yi kullanırken geniş açı lensinin dışında hiçbir lens ve filtre neredeyse kullanmadım. Fakat DJI Osmo Pocket 3'e geçtiğimde o koruma kılıfının içindeki mist filtre yani sis filtresi hep böyle aklımın bir kenarında soru işareti oluşturdu ve denemek için de cihazı aldıktan kısa bir süre sonra sipariş verdim. 2 adet VND filtre ve 1 adet mist filtre aldım. Kullandığım mist filtre 1/4 standartlarında bir mist filtre. Ne işe yarıyor? Bunu aslında günümüzdeki rap kliplerinde ya da şarkıların kliplerinde bol miktarda görürsünüz. Arka plandaki ışıklar böyle daha puslu, daha blurlu gözükür. İşte mist filtre yani sis filtresinin yaptığı şey de bu. Bu filtrenin temeldeki özelliği karşısındaki yakın nesne özellikle insansa cilt tonlarınızı biraz daha yumuşatıyor ve arka plandaki keskin ışıkları, bu ışıklar stüdyo ışığı olabilir, RGB ışık olabilir, araba ışığı olabilir veya dış mekanda çekim yapıyorsanız dükkanların tabela ışıkları, sokak lambası ışıkları gibi aklınıza gelebilecek bütün ışıkları biraz daha blurlayarak videonun biraz daha soft, biraz daha sinematik görünmesi adına size çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Ben mist filtreyi aldığım günden beri temizlemek dışında kameradan hiç çıkarmıyorum. Bütün videolarımı mist filtre ile beraber çekiyorum ve bundan çok keyif alıyorum. Eğer sizin de böyle videolar çekme niyetiniz, talebiniz varsa aşağıya eklediğim alışveriş listelerimde bulunan mist filtreleri inceleyebilirsiniz. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Sıradaki başlığımız kılavuz çizgileri ve 3'te 1 kuralı. Canlar, videolarınızı çekerken daha sinematik, daha oturaklı, daha düzenli videolar için mutlaka ekranınızda grid çizgilerini açın. Bunu size kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten sinematografide bu çok yaygın kullanılan bir seçenek. Cihazınızda ister DJI Osmo Pocket 3 olsun, isterseniz fotoğraf makinesi veya DSLR kameranız olsun mutlaka gridleri kullanmayı alışkanlık haline getirin. Bu gridlerle yani kılavuz çizgileriyle birlikte kullanabileceğiniz 3'te 1 kuralından gelin size biraz bahsedeyim. Sinematografide aslında çok sık kullanılan bir ayar bu ve çektiğiniz videoların ne kadar sinematikleşebileceğini bu ayarla, bu çekim metoduyla birlikte fark edeceksiniz. Burada yapmanız gereken şey çektiğiniz nesneyi, objeyi ekranınızda bulunan kılavuz çizgilerinden birinin üzerine yerleştirmek ve nesneyi o kılavuz çizgisinde tutarak çekiminizi sürdürmek. Özellikle DJI Osmo Pocket 3 cihazı kullananlar bana şunu diyecektir. Abi genelde aktif tire kullanıyoruz ve aktif tireyi açtığımızda cihaz beni ya da takip ettiği nesneyi böyle lönk diye ekranın, kadrajın tam ortasına alıyor. Ben bunu nasıl kılavuz çizgisine çekeceğim? Canlar, zaten kılavuz çizgisinde çekim yapmayı elle tecrübe etmek bence zor. Bunu en iyi yapabileceğiniz şey aktif track modunda dinamik çerçeve özelliğinden de faydalanarak bu çekimleri sürdürmek. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Aktif track modunda bildiğiniz gibi cihaz bizi tam ekranın ortasına yerleştiriyor. Fakat siz ekranınızın sol orta tarafında bulunan çiçek benzeri simgeye tıklayarak dinamik çerçeve modunu aktif ettiğinizde ekranınızda beliren 9 adet kareden herhangi birini seçerek aktif track modunda çekmek istediğiniz nesneyi cihazın o seçtiğiniz karelerden birine yerleştirmesini sağlayabiliyorsunuz ve bu çekim tekniğiyle birlikte gerçekten sinematik videolar çekmenin önü bir hayli açılmış oluyor. Bunu çekimlerde birlikte görelim.
maddemiz mutlaka çekimlerinize, videolarınıza çeşitli ara görüntüler ekleyin. Canlar, bildiğiniz gibi dışarıda çekim yaparken, stüdyoda çekim yaparken aslında kendimizi kameraya odaklıyoruz ve sanki her şey bizim üzerimizden dönüyormuş hissiyatına kapılabiliyoruz. Aslında dışarıdan bir izleyici gözüyle baktığınızda izleyiciyi daha çok çektiğiniz hikayenin içine alabilmek için, izleyiciyle videonun zamanlamasını, videonun akışını aynı eksende götürebilmek için videonuza ara sekanslar, ara görüntüler çekmek, eklemek hikayenin hem akıcılığını daha güzel yapacaktır hem de izleyenlerin videonuzdan daha fazla keyif almasını sağlayacaktır ki zaten biliyorsunuz genelde izlediğimiz kliplerde, filmlerde özellikle 10 saniyede bir böyle ara görüntüler, 10 saniyede bir sekansın değiştiğini görürüz. Siz de mutlaka belli dönemlerde videolarda konuşmalarınızın, çekimlerinizin uzadığı yerlerde ara görüntüler, ara çekimler ekleyerek hikayenin daha akıcı olmasını sağlarsanız emin olun sinematik videoların önünü bir hayli açmış olacaksınız. Bence aklınızın bir kenarında bulunsun. Ve son başlığımız color grading, yani videolarımızda renklendirme işlemi. Canlar, biliyorum her biriniz Pocket'ı kullanırken abi bu alet aç ve çek değil miydi ya, hemen açıp çekip yayınlayacaktık gibi düşünüyor olabilirsiniz. Fakat gerçekten videolarınızın daha güzel, daha sinematik görünmesi için color grading yani renklendirme işlemini bilmeniz gerekiyor. Bakın, bunu bilmeniz gerekiyor derken de aman bir renklendirme bilgisine haiz olmanızı beklemiyorum zaten. Ki bu işlemi yaparken de Premiere, Final Cut veya DaVinci Resolve kullanmanız da gerekmiyor. Artık günümüzde CapCut, Lightcut gibi birçok mobil uygulama ve aplikasyon mevcut. Bunlarla çok basit bir şekilde renklendirme yaparak videonuzun tonlamasının, renginin, gölgesinin, kontrastının daha güzel, daha göze hoş gelmesini sağlayabilirsiniz ki zaten cihaz size aslında bu ayarları yapmanız için bol miktarda da seçenekler sunuyor. Böyle bir cihaz elinizin altındayken bence kesinlikle renklendirme işlemini bilmelisiniz ve videonuza ufak dokunuşlar yapmalısınız ki farkı mutlaka kendinizde sonrasında göreceksiniz. Ve canlar, geldik videonun sonuna. Biliyorum video bir hayli uzun olmuş olabilir çünkü araya bol miktarda örnek sekans, ara sahneler de koymaya çalıştım. Ayarları elimden geldiğince net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Tekrar lütfen rica ediyorum, bakın beni linçlemeyin. Bu ayarları yapmak zorunda değilsiniz. Gerçekten standart ve otomatik modda Pocket'ı kullanarak da çekimler yapabilirsiniz. Ben sadece bu cihazın nimetlerinden faydalanmak varken bunu görmezden gelmeyi bir kenara bırakıp da biraz daha böyle kulağınıza kars uyup kaçırma amaçlı bu videoyu hazırladım. Umarım anlattıklarım yeterince anlaşılır olmuştur. Kafanıza takılan, netleşmeyen yerler varsa videolarda bana sorarsanız samimiyetle, içtenlikle cevap veririm. Şimdilik bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın canlar. Allah'a emanet.